Merhabalar, nasılsınız? Bugün sizlerle güneşli bir günden e, konuşmak istiyorum. Aslında hava çok güzel ama fakat fazla yağmur almıyoruz, yani yağış almıyoruz. Bu nedenle aslında biraz korkuyorum. Çünkü kuraklık hasıl olabilir ve hayatlarımız tehlikeye girebilir. Hijyensizlikten dolayı çeşitli hastalıklarla boğuşmaya başlayabiliriz. Ancak bugünkü videonun konusu bu değil. Ee, Aslında genel bir çatı videosu olacak bu. Ne kadar hazırsın hakkında konuşacağız. Yani olası bir felakete ne kadar hazırsın? Bunun hakkında konuşacağız. Ee, Bildiğiniz gibi dünya bir iklim değişimi içerisinde ve nüfusu da her gün artıyor ve tüketilen kaynaklar olağanüstü artmış durumda ve insanoğlu dünyada hiçbir zaman bu kadar fazla tüketmedi ve dünya bu kadar nüfusu daha önce hiç görmedi. Bu katlanarak artıyor. Bunun sonucunda iyi şeyler olmayacak gibi. Çünkü her şeyin bir limiti var. Bu dünyadaki kaynaklar, yaşam sonsuz değil ve insan doğanın üstünde bir varlık olarak giderek doğanın bir parçası olduğunu unutmakta. Bu gerek toplumsal gerekse de çevresel bir yıkımı yanında getiriyor. Ve toplum içerisinde olağanüstü bir yozlaşma hali göze çarpıyor. Artık insanların belli bir maneviyat duygusu kalmamış durumda. Aynı zamanda bu kadar nüfusun kontrol edilebilmesi herhangi bir felaket anında mümkün değil gibi. Yani şöyle bir düşündüğümüz zaman petrol bittiğinde, e, dünya yarım derece daha ısındığında ve sistematik olarak bazı ekosistemler yok oluşa sürüklendiğinde e, açlık ve kaybolmuşluk duygusu birçok insanı kontrolden çıkaracak. E, insan tok karnınayken gerçekten güvenilir bir varlık. Elinde birası, Netflix'i ile birlikte yaşarken gayet cennetvari bir varlık. Fakat 3 gün aç kalması halinde, 3 gün susuz kalması halinde bambaşka bir şeye dönüşebilecek bir de varlık yani. Ee, Ve bunu isterseniz kendiniz de deneyleyebilirsiniz. Bir hafta sonunu elektriksiz, susuz ve aç geçirin arkadaşlar. Bunu deneyin mutlaka. Kendinizdeki değişimleri biraz gözlemleyin ve yaşamda kalmak için neler yapacağınızı, gözünüzü ne kadar karartabileceğinizi biraz düşünmeye başlayın derim. E, Şimdi böyle diyoruz fakat ne yapmamız gerekiyor? Yani olası bir felaket anında psikolojimizi, sağlığımızı, çevremizdeki insanları, soyumuzu, sopumuzu nasıl bu felaketten koruyabiliriz? Bunu anlamamız gerekiyor biraz da sanırım. Öncelikle bence biraz paranoyak olmakta e, yarar var arkadaşlar. Çünkü paranoya iyidir. Hayatta tutar insanı ve birçok ihtimali aynı anda düşünmenize neden olur. Paranoyanın sağlıksız olduğu durum, ne yapacağınızı bilmediğiniz ve hiçbir şeye hazırlanamadığınız, adeta kendi kendinizi yiyip bitirip kanser ettiğiniz sıkıntılı bir haldir. İkisi arasında negatif ve pozitif olarak bir fark olduğunu düşünüyorum. Siz pozitif olana odaklanın ve ne yapmanız gerektiğini biraz düşünmeye başlayın derim. Çünkü hayatta kalmak istiyorsanız bütün ihtimalleri düşünmeniz ve düşündükten sonra harekete geçebileceğiniz bir sistematiğinizin olması gerekiyor. En azından hiçbir şeyiniz yoksa bir çanta alabilirsiniz ve içerisine 2 litre su koyabilirsiniz. İçerisine çeşitli protein barları, karbonhidrat barları koyabilirsiniz. Ve yanınızda size kolay enerji verecek olan çeşitli karbonhidratları, mesela küp şeker gibi şeyleri oraya ekleyebilirsiniz. Ee, Kendinize bir çakı alabilirsiniz. Bir balta, küçük bir balta alabilirsiniz. Bir çakmak alabilirsiniz. En azından bugün elinizde bütün imkanlar var. Dumansız ateş yakmayı öğrenebilirsiniz. Ve bu dumansız ateşle kendinizi öfkeli ya da tehlikeli bir kalabalıktan koruyarak
bir kamp yapabilirsiniz. Bunların hepsini doğanın içerisinde dikkatli bir şekilde öğrenebilirsiniz ve kendiniz gibi insanlarla birlikte toplanabileceğiniz bir alanın olmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Ve insanların genel olarak bu konuda bilinçlenmesi bence önemli. Çünkü bugünkü modernizm kalıpları içerisindeki dünyada bir deli tavuk gibi yaşıyoruz aslında biz. Yarının da bugünle aynı olacağını düşünüyoruz. Ama görüyorsunuzdur ki ekonomiden tutun da toplumsal bilince kadar her şey olumsuz bir yönde ilerliyor. Ve sağlık sistemi dahil birçok sistem, eğitim sistemi giderek arkadaşlar daha vasıfsız insanlar üretmeye başlıyor. Çünkü dünya nüfusu çok fazla ve tek tek tüm insanlarla hiç kimsenin ilgilenebilecek vakti yok ya da buna uygun çok sabırlı ve çok fazla insana odaklanabilecek bir insan gerçekliği de üretilebilmiş değil. Yani buna uygun kalifiye insanı üretmek de mümkün değil. Eskiden insan nüfusu bu kadar fazla değildi ve insanlar daha nitelikli bir şekilde yetiştirilebiliyorlardı. Ama bugün baktığımızda bu durum böyle değil arkadaş. Peki ama ne yapmak gerekiyor? Ee, Güzel bir başlangıç olur bunu sormak. Arkadaşlar, öncelikle kronik bir hastalığınız var mı? Bunu bir kontrol edin. Mesela bir şeker hastası mısınız? Bir kalp hastası mısınız? Devamlı kullanmanız gereken ilaçlar var mı? Ve bu ilaçların raf ömrü ne kadar? HIV pozitif misiniz? Hepatit hastası mısınız? Ve doğada nasıl yaşayacaksınız? Hangi ilaçları kullanmanız gerekiyor? Ya da böyle bir hastalığa bulaşmamak için, yani böyle bir hastalığın sizi kolayca doğada öldürmemesi için ne yapmalısınız? Nasıl bir yaşam tarzı benimsemelisiniz? Belki de bunları düşünmemiz gerekiyor. Sizi hayatta tutacak olan temel gıdalar, temel ilaçlar ne? Bir ilk yardım çantanız var mı? Ve bir yarayı nasıl tedavi edebilirsiniz? İlaç olmadan ya da bir antibiyotik işlevi gören bitkinin ne olduğunu biliyor musunuz? Doğadaki bitkilere ne kadar hakimsiniz? Kaçıp gidebileceğiniz bir bağ bahçe var mı? Daha önce hiç saksıda da olsa bir tarım denemesi yaptınız mı? Kendi domatesinizi, kendi biberinizi, kendi meyvelerinizi hiç topladınız mı? Kaçıp gittiğinizde temiz suyu nereden bulacaksınız? Daha önce hiç su arıtma sistemi hakkında bir şeyler okudunuz mu? Ya da bir su deponuz var mı? Bunun için bir bütçeniz var mı? Bütün bunlar aslında sizin hayata tamamen bakış açınızı değiştirecek olan şeyler arkadaşlar. Yani bugün ben size şey demiyorum, hani Rambo gibi ormana gidip yaşayın demiyorum. Fakat olası bir felaket anında ne olursa olsun kaçıp gidebileceğiniz bir yerler, başınızı sokabileceğiniz bir yerler var mı? Ve çevresel felaketlere hazır mısınız? Bütün bunları düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bakın, bu sene 2023 ve ülkemizdeki özellikle doğudaki yüksek rakımlı bölgelerde bile kar yağışı gözlemlenmedi arkadaşlar. Ya da çok az bir şekilde yağdı. Ben Ege bölgesinde yaşıyorum. Burada bu yıl 15 kere anca yağmur yağmıştır. Ve arkadaşlar gerçekten yani eskiden yağan yağmurları düşündüğümde gerçekten ben bugünlerin bir felaket günlerine yaklaştığını düşünüyorum. Her gün hava durumuna bakıyorum, yağmur yağacak mı diye. Yağmurun olduğu günlerde bile, yani yağmurlu gösterdiği günlerde bile yağmur yağmıyor arkadaşlar. Ve susuzluk kapıda. Yarın neyin kapıda olacağını bilmiyoruz ve büyük bir insan topluluğunun ülkemize susuzluk nedeniyle ya da kıtlık nedeniyle gelebilme ihtimali var. Ve bu tüm ülkelerin başına gelebilecek bir şey. O günler geldiğinde ne yapacağız? Bunların ön provalarını yapmamız gerekiyor. Ve bugün suyu nasıl koruruz? Ve çevreye verdiğimiz zararı en az nasıl aza indirgeriz? Bunları düşünmemiz gerekiyor.
Evet, biliyorum, büyük emperyalist devletler var ve bunların çevreye verdikleri zarar olağanüstü. Ve bizim tüketim alışkanlıklarımız bunu neredeyse tersine çeviremeyecek şekilde. Fakat bu durumun böyle olması bu felaketlerin gelmeye başladığını değiştirmiyor. Ve bizim nasıl önlemler alabileceğimiz bu konuda bizim yaşamlarımızın konforu ve süresiyle de olağanüstü ilgili ve ne yapacağımız ve ne kadar hazır olduğumuz bizim yaşama ne kadar tutunabileceğimizle ilgili de bir konu. Bugün hayatımızı ne şekillerde değişime uğratmalıyız ve ne yapmalıyız? Bunların üzerinde çetin bir şekilde düşünmeliyiz arkadaşlar. Ee, Bu işin temelinde özgürlük yattığını söylemiştim. Evet, özgürlük yatıyor ve insan ne kadar özgürdür ve bugünkü toplumda ne kadar özgür yaşayabilir ve bu toplumun ilk çıkmaza girdiğinde ne kadar özgür kalabilir? Bunların bir ortaya konması gerekiyor arkadaşlar. Paranoyak olmak iyidir. Dünyadaki her şeyin sürekli olumlu bir şekilde, geometrik bir şekilde büyümediği, gelişmediği bir gerçekliktir. Çünkü dünyadaki tüm ilişkiler diyalektik bir bağlama dayanır. E, Bir noktada paranoyak olmamız gerekiyor ve kendi yaşam alanlarımızın nasıl ve neye dayanması gerektiğini, nasıl bir toplumsal çıktıyla birlikte insanlarla ilişki kurabileceğimizi anlamamız ve bunun üzerine düşünmemiz çok önemli. Sana şunu sormak istiyorum. Ne kadar sosyal birisin? İnsanların psikolojisini ne kadar anlayabiliyorsun? Nabza göre şerbeti nasıl verebiliyorsun? Öfkeli bir insanı nasıl sakinleştirirsin? Ya da ona karşı ne yapabilirsin? Bunların herhangi bir bilincinde misin? İnsanı ne kadar tanıyorsun? Ve konforlu evindeyken ne kadar onun tehlikelerine karşı hazırsın? Sadece çevresel felaketler değil, sosyal olarak da büyük felaketler insanlığı bekliyor. Ve bizimki gibi belki de kardeşlik duygusunu yitirmemiş toplumlarda gerçekten belli bir yere kadar insanlar kontrol edilebilir. Ama ya bu tamamen değişirse, ya bir başka ülkedeysen ne yapacaksın? Bütün bunlar insanın aklını kemirmeli ve insan daima hazır olmalı. Bedenen hazır olmalı. Sağlık sorunlarını aşmalı, hayatını yeni baştan inşa etmeli ve kapitalizmin yarattığı para sisteminin aslında bir illüzyon olduğunu fark etmesi gerekli. Çünkü bir küresel iklim değişim dünyasında, bir e, büyük savaş dünyasında, büyük kıtlık ya da e, doğal afet dünyasında kimin zengin, kimin fakir, kimin erkek, kimin kadın, kimin eşcinsel ya da başka bir şey olduğunun pek önemi kalmayacak. Tüm bu kimlikler aslında e, bu modernizm dünyasına ait ve e, bugünkü aile anlayışının konforunu biz belki de o günler geldiğinde arayacağız ya da yeniden bu konforu inşa etmek için birbirimizle daha uyumlu bir şekilde e, hareket etmeye çalışacağız. Bugünlerin konforunu ve insanın burun kıvırdığı şeyleri şöyle bir düşünmesi gerekiyor ve bunun değerini de anlaması gerekiyor ve bu değeri nasıl koruması gerektiğini de insanın belki de yeni baştan ele alması gerekiyor arkadaşlar. Kendi akrabalarını, kendi kardeşlerini, kendi aileni nasıl mobilize edebilirsin ve nasıl koruyabilirsin? Bunları hiç düşündün mü? Ve bu insanlarla kolektif bir şekilde çalışarak hayatı en büyük felaketler anında nasıl yönetirsin ve kitlesel olarak kontrolden çıkmış bir topluluğu nasıl bir araya getirip onları organize bir şekilde hayatı yeniden inşa etmek için ikna edebilirsin. Bütün bunları düşünmemiz belki de gerekiyor ve bence okuduğumuz kitaplardan dinlediğimiz müziklere kadar her şeyi bir noktada saklamamız da gerekiyor. Çünkü bizden sonraki e, kültürün nasıl devam edeceği de aslında yazılı eserlere ve sanatsal eserlere dayanıyor arkadaşlar. Yani ben size şu an şunu söylüyorum. İnsanlığın tüm birikimini elde etmeye çalışın ve yarın bir felaket kapınızı çalabilirmiş gibi hazırlanın.
Çünkü en değerli şey aslında insanlığın bu kültür ve bilgi birikimidir. Bundan olabildiğince fazla yararlanmaya çalışın. Birisinin size öğretmesini beklemeyin. Kendiniz öğrenin ve kendiniz yapın. İnanın başarılı olacaksınız. Çünkü bu sizin genlerinizde, kodlarınızda var. Temel insani kapasitedeyseniz, yani zeka düzeyiniz normal bir insan kadarsa, emin olun birçok şeyi başaracaksınız. Bugün karamsar bir tablo çizdiğimin farkındayım ama karamsar olmak aynı zamanda iyimser olmanın bir diyalektik birlikteliğini ortaya koyar. Karamsar oluyorsak iyimser de olabiliriz ve iyimser olabilmemiz için karamsar olmamız da gerekir. Yani birbirini tamamlaması gerekir bazı şeylerin. Bir devir daim olması gerekir. Bugünkü tablo evet korkunç bir yere doğru gittiğimizi gösteriyor ama yarını da huzurla ve güvenle inşa edeceksek bugünden bilinçlenmemiz ve karanlıktan ders çıkartmamız önemli diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuda sorularınızın gelmesini bekliyorum. Bu konuyu daha da ilerletmek ve gelecek videoda kuraklık hakkında konuşmak istiyorum. Bu kuraklığın gerçekten tehlikeli sonuçlarının olabileceğini öngörmek mümkün. Her neyse arkadaşlar, lafı fazla uzatmayayım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.